Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugünkü tarifimize kırmızı biberlerimizi çatalımız ile delerek başlıyoruz. Balkanların bağrından kopmuş gelmiş Türk mutfağının sevilen tariflerinden lutenitsa sos yapıyoruz. Tarifimde 4 adet kırmızı biber, 3 adet patlıcan kullanacağım. Tarifin tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde olacak. Biberlerimi arkalı, önlü çatalım ile deldim. Şimdi patlıcanlarıma da aynı işlemi uyguluyorum. 3-4 yerinden sebzelerimi deliyorum ve bir fırın tepsime diziyorum. Fırın tepsimize dizdiğimiz sebzelerimizi 200 derece fırında 30 dakika közlüyoruz. Haydi şimdi biz fırına közlenmeye gidiyoruz. Sebzelerimiz közlendi. Şöyle size biberlerimizin önünü arkasını da göstereyim. Şimdi közlenen sebzelerimi bir fırın kabına alıyorum. Üzerini streç filmle kaplayarak terlemelerini sağlıyorum. Bu işlemi yapma amacım tarifimin sebzelerinin kabuklarının kolay ve çabuk bir şekilde soyulmasını istiyorum. 15 dakika streç altında közlenmiş sebzelerimi dinlendirdim. Şimdi sebzelerimizin kabuklarını soyma zamanı. Hep birlikte ilk önce bir tane biberimizin kabuğunu soyalım. Şöyle bilmeyen arkadaşlarım için nasıl soyulduğunu göstermek istiyorum. Bu şekilde biberlerimizin ve patlıcanlarımızın kabuklarını soyuyoruz. Şimdi bir tane de şöyle patlıcanımızın kabuğunu soyalım ve bütün sebzelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Artık şöyle patlıcanlarımızın başını da kesiyoruz ve artık sebzelerimiz tarifimiz için hazır. Patlıcan ve biberlerimizi şimdi bir mutfak robotumuza alacağız. Önce ortadan ikiye kestiğim patlıcanlarımı robotumun içerisine alıyorum. Fazla çekirdeği varsa lütfen ayıklayarak çekirdeklerini tarifimize ekleyiniz. Kırmızı biberlerimi de robotuma koydum. Kırmızı biberlerim ile patlıcanlarımı mutfak robotumda çekiyorum. Siz de kanalıma İlk kez geliyorsanız kanalımı büyütmeme yardım etmek için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Artık patlıcan ve biberlerimiz hazır. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Tarifimizin ilk aşamasını bitirdik. Tarifimizin şimdi domates sos kısmına geçiyoruz. 10 adet yaklaşık domatesimin kabuğunu soydum. Ortadan ikiye keserek domateslerimi bir mutfak robotuna alıyorum. Şöyle tüm domateslerime aynı işlemi uyguluyorum. 2 adet de havucum vardı. Onları da yeterli büyüklükte kestim ve mutfak robotuma aldım. 2 diş sarımsak kullanıyorum. Ve tüm malzemelerimi tekrar bir mutfak robotundan geçiriyorum. Tarifimizin domates sos kısmını da bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi size hemen kıvamını da gösteriyorum. Ve işte domates sosumuz da hazır. Şimdi haydi birlikte pişirmeye. Hazırladığımız domates sosumuzu bir tenceremize alıyoruz. Hepsini ve ocağımızın altını orta ateşte açarak domates sosumuzu pişirmeye başlıyoruz. Domateslerimiz suyunu çekene kadar bir 10 dakika 15 dakika bu şekilde ara ara karıştırarak sosumuzu pişiriyoruz. Yavaş yavaş domates sosumuz kıvam almaya başladı. Hafif hafif kaynamaya başladı. Şöyle gördüğünüz üzere koyulaştı. Tarifimizde çok fazla domates suyu kalmasını istemiyoruz. Bu kıvamını bozacaktır tarifimizin. Şimdi istediğimiz kıvama gelen domates sosumuzun içerisine önceden hazırladığımız robottan çektiğimiz ve patlıcan ve biberimizi ilave ediyoruz. Evet, tarifimizi şimdi patlıcan ve biberimiz ile domates sosumuzu da iyice özleşene kadar karıştıra karıştıra birkaç dakika daha pişiriyoruz.
Yalnız şöyle çok nefis kıvamlı bir Lutenista sos elde edeceğiz. Bu tarifi de zaten bir Balkanlardan gelen arkadaşımdan öğrenmiştim. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş tarifimiz kıvam aldı. Şimdi tarifime şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Ve baharatlarını ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilave ediyorum. Tuz miktarını arttırabilirsiniz. Baharatlarım ile birlikte şöyle birkaç kez daha sosumu karıştırıyorum. Artık sosumuzun son aşamalarına geliyoruz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basar mısınız? Bildirim zilini de açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Şimdi tarifimizin sirkesini ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. 1 çay bardağı da zeytinyağı tarifime ilave ediyorum. Bunları ocağı kapatmadan hemen önce ilave edip şöyle bir karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Şöyle zeytinyağımla sosum iyice özdeşleşene kadar karıştırıyorum. Şimdi servis zamanı. Sosumun kıvamını göstermek için sizlere şöyle bir servis kabımı alıyorum. Sosumu gördüğünüz üzere çok güzel kıvamda oldu. Hele biraz soğusun, tam kıvamını alacak. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. Ben biraz şimdi kahvaltılık olarak da ayıracağım bir kaseme. Şöyle birazını kahvaltıda hemen yiyelim. Bir kısmını da isterseniz böyle benim gibi kavanozlara doldurup saklayabilirsiniz. Kavanozuma sıcakken sosumu koyuyorum. Şöyle birazcık daha koyalım. Daha sonra kavanozumun kapağını sıkıca kapatıyorum. Sosumu ters çeviriyorum. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendiriyorum. Oda sıcaklığına gelen sosumu buzdolabına kaldırarak saklıyorum. Şimdi de şöyle tadım zamanına geçelim. Bir dilim ekmeğimin üzerine sosumu sürerek şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.